Düşünün, gece gündüz yorulmadan çalışan, hata yapmayan ve hatta kendi kopyasını üretebilen robotlar. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o dünya artık yalnızca bir senaryo değil, gerçek oluyor. Bugün robotların başka robotlar üretmeye başladığı tarihi bir gelişmeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli robotik şirketi Apptronik, üretim devi Jabil ile güçlerini birleştirerek Apollo adlı insansız robotları fabrikada üretim sürecine dahil etti. Ama işin en ilginç yanı Apollo'lar başka Apollo'ları üretecek. Bu yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, otomasyon, üretim süreçleri ve yapay zeka açısından yepyeni bir çağın kapılarını aralayan bir gelişme. Gelin bu devrimin perde arkasındaki bilimsel ilkeleri, Apollo'nun rolünü ve insanlık için ne anlama geldiğini daha derinlemesine inceleyelim. Tarih boyunca makineler insan emeğini azaltmak için geliştirildi. Ancak şimdiye kadar her makine bir insan tarafından yapılmak zorundaydı. Peki ya makineler artık kendi üretimlerini gerçekleştirebiliyorsa? İşte tam olarak burada kendi kendini kopyalayabilen sistemler fikri devreye giriyor. Bu tür sistemleri anlamak için iki temel bilimsel kavrama ihtiyacımız var. Bunlardan ilki von Neumann üretici makinesidir. Matematikçi John von Neumann kendi kendini kopyalayabilen makineler fikrini 1940'larda ortaya attı. Temel olarak bir makine kendi bileşenlerini üretebilecek ve kendini yeniden oluşturabilecek şekilde programlanırsa sonsuz bir üretim döngüsü başlayabilir. Otomasyonun 3 seviyesi vardır. İlk seviyede insan gözetiminde otomasyon, robotlar insanlarla birlikte çalışır. İkinci seviyede kendi kendine iş yapabilen robotlar, Apollo gibi robotlar belirli işleri bağımsız yapar. Üçüncü seviyede ise kendi kendini inşa eden robotlar, yani Apollo gibi robotların üretim sürecine katılmasıyla başlayacaktır. Günümüzde Apollo gibi robotlar seviye 2'den seviye 3'e geçiş yapıyor. Yani artık robotlar yalnızca bir yardımcı değil, üretim sisteminin aktif bir parçası. Apollo, insan işçilerle birlikte çalışarak tekrar eden ve sıkıcı görevleri yerine getirecek. Örneğin parçaları denetleyecek, üretimde hataları bulacak, ürünleri sıralayacak, malzeme ve stok düzenini sağlayacak, montaj yapacak, küçük üretim işlerini yerine getirecek. Bu robotlar insan işçileri işlerinden etmeyecek. Aksine onların yaratıcı ve daha karmaşık işlere odaklanmasını sağlayacak. Bir otomobil fabrikasını düşünelim. İşçiler şu anda binlerce küçük parçayı birleştirmek, malzemeleri sıralamak ve kalite kontrolü yapmak gibi görevlerle uğraşıyor. Apollo bu işleri üstlenerek insan işçilerin tasarım, optimizasyon ve inovasyon gibi yüksek seviye işlere odaklanmasını sağlayacak. Bu gelişme sadece fabrikalarla sınırlı değil. Apptronik, Google'ın sağladığı 350 milyon dolarlık yatırım ile bu robotları parakende, yaşlı bakımı ve lojistik gibi sektörlerde kullanmayı hedefliyor. Apollo'lar süpermarketlerde rafları düzenleyebilir, kasiyerlik yapabilir, yaşlılara yardımcı olabilir, ilaç saatlerini hatırlatabilir, depolarda ürünleri taşımak ve sıralamak için kullanılabilir. Apollo'nun yalnızca fiziksel görevleri yerine getiren bir makine olmadığını anlamamız önemli. Asıl devrim Apollo'nun yapay zeka ile güçlendirilmiş olması. Apollo, Google DeepMind ile yapılan ortaklık sayesinde öğrenebilen, analiz edebilen ve bağımsız karar verebilen bir yapıya kavuşuyor. Burada derin öğrenme algoritmalarıyla Apollo, fabrikadaki verileri analiz ederek daha hızlı ve doğru çalışmayı öğreniyor. Görsel algılaması, ürünleri ve malzemeleri tanıyabiliyor ve hataları tespit edebiliyor. Bağımsız hareket kabiliyeti sebebiyle de insan gözetimi olmadan çalışabiliyor. Örneğin bir restoranda çalışan Apollo'yu düşünelim. Başlangıçta bir insan ona yemekleri nasıl servis edeceğini öğretiyor. Ancak DeepMind'in sağladığı yapay zeka desteğiyle Apollo zamanla hatalarını düzelterek ve müşteri hareketlerini analiz ederek daha iyi bir garson haline geliyor. Gelecekte bu gelişmeler sadece teknolojik değil, sosyolojik olarak da büyük değişimlere yol açacak. Burada yeni meslekler doğabilir. Tıpkı sanayi devrimi sonrası makinelerin yaygınlaşmasıyla yeni mesleklerin ortaya çıkması gibi robot çağında da yeni iş alanları doğacak. Apollo gibi robotlar daha bağımsız hale geldikçe onların sorumlulukları, hakları ve sınırları üzerinde de tartışmalar başlayabilir. İnsanlar ve robotlar artık rekabet etmeyecek. Aksine birlikte çalışarak daha büyük işler başaracaklar. Von Neumann'ın hayali, Apptronik'in teknolojisi ve Google DeepMind'in yapay zekası bir araya geldiğinde robotlar artık başka robotları üretiyor olacak. Bu insanlık için daha yaratıcı, yenilikçi ve üretken bir gelecek anlamına geliyor. Ama aynı zamanda yeni sorular da ortaya çıkmakta. Apollo gibi robotlar gerçekten her iş alanına girebilir mi? Robotların üretime katılması insan istihdamını nasıl etkileyecek? Gelecekte insanlar ve robotlar nasıl bir denge içinde çalışacak? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Sizce gelecekte robotlarla nasıl bir dünya yaşayacağız? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.